Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Bugün sofralarımıza, masalarımıza şıklık katacak çok tatlı bir runner ile geldim. Yapımı çok zor, karışıkmış gibi gözükse de asla öyle değil. 2 günde bitirebileceğiniz çok eğlenceli bir proje aslında. Yapım aşaması sadece zincirlerden ve trabzanlardan oluşuyor. Başka hiçbir zorluğu yok. En son detaylarını olarak şöyle püsküller yaptım. Bir boncuk takarak daha şık hale getirmiş oldum. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Pamuklu makrome ip olabilir, polyester makrome olur ya da supra dediğimiz masa için özel ipler oluyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Ben burada içeriğini birazcık şöyle kalın dokuda bulunan koton iplerden yaptım. Bunları da 3,5 numara ile örmüş oldum. Ölçüleri ise en uzunluğunu 27 santim yaptım. 30 da yapabilirsiniz. Zaten mantığını anladıktan sonra genişletebilir ya da biraz daha dar bir parça da yapabileceksiniz. Uzunluğunu ise 83 santim yaparak şöyle masama enlemesine örtecek kadar bir boyutta hazırlamış oldum. Bugün size bunu göstereceğim. Yapımı çok eğlenceli. Eminim bunu yaptıktan sonra birçok defa bunu tekrarlamak isteyeceksiniz. Hatta bu modeli başka projelerde de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumları onu da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Hemen yapımına şimdi iştahınız kabardıysa geçelim. Ben burada 3,5 numara tığ kullandım ama istediğiniz elinize uygun olan tüm ipleri kullanabilir. Tığları da ona göre ayarlama şeklini yapabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkı ise 4 numara da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin sıklık ya da birazcık gevşeklik seviyesine göre kendinize ayarlamanızı tavsiye ederim. Ucunda fazla ip kalabilir. Bunu işlem sonucunda tekrardan söküp kesebiliriz. O hiç problem değil. 60 zincirle başlıyoruz ama bir 5-6 tane daha zinciri de fazladan bırakmakta fayda var. O yüzden hemen ipimi bir tur etrafında dolandırarak bir sabitleme zincirimi çekiyorum ve başlıyorum 65 adet zincir çekmeye. Zincirlerim orta gevşeklikte olacak. Zincirimizi çektik. Hepsi bakın orta gevşeklikte ve gayet esnek. Bu bizim için çok önemli. Çünkü çok sıkı yaparsak büzdürme olur ve bu da hiç hoş durmaz. Üzerine ipimi alıyorum. 6. zincirimin içerisine buraya bir trabzan yapacağım. Başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atladım. Üzerine ipimi aldım. 6. zincir yuvasının içerisine bir adet ikili trabzan. Şimdi 7 adet trabzan yapacağız. Bütün zincirlerin içerisine teker teker batarak. Bu ilk sıramızın kurulumu. 2 3 4 5 6 7. 2 adet zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Aşağı taraftan da 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincir yuvasının içerisinden tekrar devam ederek 7 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada benim vermiş olduğum ölçüler 27-28 santimlik en genişliğine sahip bir runner. Bu grupları daha fazla çoğaltmak için daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Daha geniş bir parça yapacaksanız. Ama eğer boylarda bir şey yapacaksanız görmüş olduğunuz gibi 6 adet gayet yeterli. Şimdi ilk sıra için hemen 7 adet trabzan yapıyoruz. 2 zincir atlıyorum. Tekrardan 7 adet trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Bu da bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet grup haline gelmiş oluyor. Yani 6 adet grubumuzu bu şekilde ilk sıramızı yapıyoruz. Söylemiş olduğum gibi gruplarımızı yaptık. 7 adet ikili trabzan, 2 zincir, 7 adet ikili trabzan. Her zincir yuvasının içerisine bir adet batıyoruz ve en altta da üstte de 2 adet zincirimizi çekiyoruz ve atlıyoruz.
Şimdi ilk sıramızın kurulumunu bu şekilde yapmış olduk. Bir üst sıraya çıkacağız. Her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model olduğu için size nasıl başlanıp nasıl devam ettiğini göstereceğim. Çok fazla uzun uzadıya baştan sona kadar aslında yapmamıza gerek yok. Üst sıraya çıkmak için her sırada hep aynı şekilde 17 adet zincir çekiyorum. Başladım çekmeye. 17 adet zincirimizi hazırlıyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. 17 adet zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Üzerine ipimi almıyorum. İlk yapmış olduğum trabzan tepesinin içerisinden geçirerek ilmeğimi kaydırdım. Burada büyük bir halka yapmış oldum. Şimdi yapmamız gereken şey şu. 2 adet zincir çektiğimiz için ilmek kaydırma yapacağız. O yüzden 2 adet zincirimizin de sadece tek bir kanadından giriyorum. İlmek kaydırdım 1. İkinci zincirimin tek bir kanadından giriyorum. İlmek kaydırdım 2. Yanındaki trabzan bakın sıralamasının da ilk trabzan tepesinin içerisinden ilmeğimi kaydırdım. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Bu yapmış olduğumuzu bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Üzerine ipimi aldım. Bütün bu zincirlerin içerisine 6 adet trabzan yapacağız. Üzerine ipimi aldım. İlk zincir yuvasına bir trabzan. Hemen dibindeki bakın şu şekilde anlayabilirsiniz zaten. Burada bir başaklar var. Bu başakların içerisine girerek buraya trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. İlmek kaydırarak geçmiş olduğumuz bu bölümü bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Üzerine toplamda 7 adet olacak şekilde 6 tane daha ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmış olduk. Burayı boş bırakıyoruz. Şimdi sıra buradaki trabzan bloğumuzda. Bunun için aralarda 11 tane çekiyorum. Üst sıraya çıkmak için 17, aralarda ise 11 adet zincir çekiyorum. Hemen çekelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Son trabzan tepesi bakın sıradaki son trabzan tepesinin içerisinden ilmeğimi kaydırdım. Birinci zincirimin kanadından girerek ilmeğimi kaydırdım. İkinci zincir tepesinin içerisinden girerek ilmeğimi kaydırdım. Yeni bloktaki trabzan tepesinin içerisine de girerek bir adet ilmek kaydırma işlemi yaptım. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Üzerine ipimi aldım. Yapmış olduğumuz bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Ve 6 adet daha üzerine trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde ilk sıramızı aslında oluşturmuş olduk. Görünüm bu şekilde. Şimdi tekrar 11 zincir çekerek ilk trabzan tepesine bunu arka yüzünden ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Ve ilk sıramızın şu bölümünü yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramıza tekrardan geçeceğiz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar bakın bu şekilde ilerledik ve kafeslerimizi hazırladık. Şimdi arka yüzünde yapmış olduğum 11 zincirimi son trabzanımın içerisinden ilmeğimi kaydırarak geçirdim ve burada zincirle yukarıya çıkmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi burada da hemen 2 adet zincirime bu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum. Bir trabzan daha buraya da kabul ettim. Arka yüzünü tekrardan çevirdim. Üzerine ipimi alıyorum ve buraya da son sıramız olduğu için 7 adet ikili trabzanımı tamamlamış oluyorum. Bir üst sıraya bu şekilde çıkacağız.
7 adet trabzanımı yaptım. Her yerini bakın bu şekilde hazırlamış olduk. 5 adet zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Aynı yuvanın son trabzanı yaptığım zincirin içerisine tekrardan bir adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. 1 6'ya kadar, yani 6. trabzana kadar bu boşluğun içerisine yapacağız. 7. de şu şekilde öreceğim. Hemen onu da gösteriyorum. Bütün zincirlerimin içerisinden girerek 6 adet toplamda trabzan olacak. 3 4 5 6 adet trabzanımızı yaptık. Üzerine ipimi alıyorum. 7. trabzanımızı, bakın son trabzanımızın şurada bir yuvası var. Önce zincirden, daha sonra da trabzandan şöyle ikili bir kanat alıyorum. Bu ikili kanadın içerisinden geçirerek buraya 7. trabzanımı yaptım. 2 zincir, üzerine ipimi aldım. İlk trabzan tepesinin şu tam içerisine bir adet ikili trabzan yaptım ve bakın burayı kapatmış olduk. İlk kutucuğumuz hazır. Şimdi tekrardan 6 adet daha bir tane yaptım. 6'ya tamamlıyorum. 7. trabzanımızı tekrar göstereceğim. Bütün zincirlerin içerisine trabzan örüyorum. 6 tane olacak toplamda. 3 4 5 6 adet trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. 7. trabzanımı son trabzanımın şöyle çaprazından geçirerek 2 ilmeğimi birden aldım bakın. Ve buraya son trabzanım 7. olanı da yaptım. 2 zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Direkt son trabzanımın içerisine tekrardan bir trabzan daha. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örgümüze devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik tekrardan ve bakın bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel oldu. Zaten modelimizin bir tarafı bu şekilde zincirler kalmış oluyor. En son bitirme noktasına geldiğinizde bunu kendi ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz masanızın. Diyelim ki 90 santim yaptınız, buraya geldiniz. Buradan itibaren de artık diğer boş olan kenarını örmüş olacaksınız. Zaten bir tarafı örülü, hazır bir şekilde gidiyor. Diğer tarafını biz kendimiz tekrar öreceğiz. Hemen burayın köşesini dönmeye de göstereceğim. Buraya kadar işlemimiz çok basitti. Şimdi tekrardan bir üst sıraya nasıl çıkılır onu gösteriyorum. Bir üst sıraya çıkmak için 17 adet zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane zincirimi çektim. Örgümüzün arka tarafından ilmek kaydırmamızı yaparken trabzanlarımız hep iyi yüzüne denk gelmiş oluyor. Ona da dikkat edelim. Tekrardan arka yüzünü çevirdim. Son trabzanımın içerisine yapmış olduğum zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde. 2 adet zincirim vardı. Zincirlerimin tam içinden değil de direkt bir kanadından girerek ilmek kaydırdım. Diğer kanadından girerek ilmeğimi kaydırdım. Yapmış olduğum buradaki trabzanın ilk tepesinden de bir adet ilmek kaydırıyorum. Örgümün ön yüzünü çevirdim. Üzerine ipimi alıyorum. 6 adet daha ekstra olarak zincir içerisine trabzan yapıyorum. 7 adet toplamda trabzanımız oldu. Tekrar 11 adet zincirimi çekerek işlemime her sıra başında bu şekilde devam etmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Model her iki sırada bir büyüdüğü için ve kendini tekrar ettiği için elinize aldığınızda gerçekten bırakamayacaksınız. Şimdi bu tam zincir yuvasının içerisine geldik. Son trabzanımın içerisine yapmış olduğum 11 tane zinciri sabitlemiştim. Burada tekrardan ilmeklerimi kaydırarak bir trabzan görevi daha görsün diye şu şekilde zincirimin kanatlarına batırıyorum. Ön yüzünü çeviriyorum. Üzerine ipimi aldım. İlave olarak bir trabzan kabul etmiştik. 6 adet daha trabzanımı yapıyorum.
Toplamda 7 adet trabzanım oldu. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Üzerine ipimi alıyorum. Son yapmış olduğum trabzanın içerisinden geçirerek buraya bir adet ikili trabzan. Tekrardan devam ediyorum. 6 adet trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi trabzanın zincirinden ve tam şu kısımdan çapraz olarak bir adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın aynı batım noktasına tekrardan bir adet ikili trabzan daha yapıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde de aşağıya nasıl dönülecek hemen onu da hızlıca gösteriyorum. Son olarak da dilerseniz eğer püskül yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde püskülünüzü de yapalım. Nasıl sabitliyorum, nasıl takıyorum onu da göstermek istiyorum. Ama model normalde şöyle iki sıradan oluşan harika bir parça olarak devam ediyor. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizin içerisinde 7'li trabzanımızı yaptık. 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Son olarak 5 adet artık bitti işlemimiz. Varsayalım ve dönmeye başladık. Bu zincir kenarımızı da gideceğiz. O yüzden 5 adet zincirimi çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Yapmış olduğum son trabzanın içerisine gene bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve başlıyorum tekrardan örmeye. Yani burada üst sırada nasıl yaptıysak aynı işlemi buraya yaparak kapatacağız. 6 adet daha trabzanımı tamamlıyorum hemen. 6 adet trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Tekrardan trabzanımın zincirinden ve tam bu kısmından ipimi geçirerek buraya ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi buraya uyguluyorum. İlk trabzanımın bakın hemen dibine battım. Üzerine ipimi aldım ve buraya tekrardan 6 adet toplamda trabzanımı yapıyorum. 6. trabzanımı yaptım. 7. trabzanımda görmüş olduğunuz gibi tam ikisini birlikte alarak buraya bir yuva oluşturdum. 2 zincir çekiyorum ve buraya da bir adet ikili trabzanımı yaparak işlemimi tam şu başında ve sonunda aynı olsun diye bakın tam şurası burayı da yaptım. Bu kalan zincirimizi zaten makasla keserek ilmeklerimizi çıkartarak sabitleyeceğiz. Burayı da hemen sabitleyebiliriz. Bir zincir çekerek işlemimiz bu kadardı. Şimdi dilerseniz hemen nasıl püskül yaptım onu da hemen size göstermek istiyorum. Yapmamız gereken şey şu. Elimizi kullanarak yapacağız bugünkü püskülümüzü. Şöyle işaret parmağımızı ipimi sabitliyorum ve etrafında şu şekilde ipimi sarmaya başlıyorum. Çok fazla sıkmayalım ama parmaklarımızı da aynı ölçüden daha fazla kapatıp daha fazla açmayalım. Hemen etrafında ipimi şöyle takribi olarak 20 tur falan çevirmiş oldum. Şu şekilde ipimi çeviriyorum ama başladığım ipimi bırakmıyorum. Orası bizim işaret yerimiz olacak. Bu şekilde ipimi sardıktan sonra aynı yere geldiğimde hemen bir makas yardımıyla ipimi buradan keseceğim. Kesmiş olduğum ipi de burada bırakarak bakın şu şekilde bunu sabit olacak gibi şöyle bırakıyorum. Şimdi bir parça kısa bir ip bırakıyorum. Takribi 20-25 santim göz kararı olacak şekilde şöyle ipime kesiyorum, bıraktım. Bir de bundan bir tık daha uzun bir parça daha bırakıyorum. Onu da püskülümüzün etrafına saracağız. Biraz daha uzun 35-40 santim kadar bir ipimiz, aynı zamanda 20-25 santim kadar bir ipimiz bize gerekiyor. Hemen şu sarmış olduğum ipin arasından kısa olan ipimi geçirdim. Buraya sabitlemek için sıkıca 2-3 adet düğüm atsanız yeterli gelecektir. Şimdi bunu bu şekilde yapmış olduk. Bağladık. Burayı düzeltiyorum. Yapmış olduğum uzun ipin ucunu bir bölümünü şu şekilde bırakarak ipimi üzerinden geçirdim.
Ve bunu başlıyorum sarmaya. Şu şekilde tutuyorum. Sıkıca sarıyorum. 7 tur çevirdim. Tekrardan şu kısa ipin arasından önce bu ipin ucunu geçiriyorum. Daha sonrasında yukarıda kalan bu kısa ipi de gene bunun içerisinden geçirdim. Ve kısa olan ipi çekiyorum. Bu kadar kolay. Fazla olan ipimizi keseceğiz şimdi hemen. Aynı zamanda püsküllerimizin ucunu da kesiyoruz. Kesmediğimiz bir parça kalmasın. Bütün fazlalığımızı da şu şekilde aldıktan sonra püskülümüzü yapmak bu kadar kolaydı. Hemen ben birazcık daha dekoratif dursun istediğim için önce tığımı boncuktan geçirerek ipimin içerisinden boncuğumu şu şekilde sabitledim. İlmeğin içerisinden tığımı geçiriyorum. Sabitlemiş olduğum ipin bir adetini geçirdim. Diğer ucu burada, bakın bu şekilde. Bunu da buradan bir adet zincirle sıkıladım. Boncuğun içerisinden tığımı bu şekilde geçirerek yukarıda kalmış düğümlemiş olduğum ipimi geçiriyorum ve buradan iki ipimi birden geçireceğim. Şimdi hemen şu şekilde elinizle de bunu çekebilirsiniz. Bazen takılmalar olur ama boncuk takmak istemiyorum derseniz bu işlemi burada yapmanıza gerek yok. Normal olarak da sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi şuradan hemen gizlice girip şu düğüm attığım ipimi geçiriyorum. Aynı uzunlukta olması için de hemen bir makas yardımıyla hepsini keseceğim. Şu şekilde. İşlemimizi artık burada bitirdik. 2 sırada bir kendini tekrarlayan harika bir runner yaptık. Aynı zamanda en pratik şekilde nasıl püskül yapabilirsiniz videonun içerisinde onu da size detaylı bir şekilde gösterdim. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumları onu da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.